Merhaba arkadaşlar, Oyun Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir hesap fulleme gerçekleştireceğiz arkadaşlar ve 48 saatimiz var. 37 liraya 48 saatte çok güçlü bir kadro ortaya çıkarmaya çalışacağız. Sıfırdan hesabımızı oluşturuyoruz ama ülkeyi seçerken Endonezya seçeceğim. Geçen haftaki hesap fullememizde arkadaşlarımızdan bir tanesi demişti ki Endonezya kampanyası devam ediyor. 100 futbol parası orada verilmekte. Ben onu unuttum arkadaşlar ve geçen hafta 0 TL ile yapmıştık. Bu sefer hem o 100 futbol parasını alıp bir de 37 lira yükleyerek başlayacağız ya. Futbol parası da satın alacağız. 100 futbol parası daha fazla olmuş olacak. Endonezya'yı seçelim ama hazır kampanya bitmeden bir de kampanyanın da son tane bakmış oluruz. Endonezya, yukarılara doğru çıkalım şurada. İleri onayla. Futbola hoş geldiniz dedi. Şimdi rastgele bir takım verdi. Barcelona takımı. Oyuna girdiğimizde, Endonezya seçerek oyuna girdiğimizde ekstra verilen hediyeyi görelim. Giriş bonusu klasik. Hoş geldiniz giriş bonusu. Her yeni açılan hesaba verilen. Barcelona bu kampanyadan dolayı herkese verilen ücretsiz açma hakları. Alba, Busquets, 100 futbol parası. İşte bu Endonezya seçenlere veriliyor. Bunu aldık. Bu da kampanyadan dolayı Epic paketten açma hakları ama Epic çıkarmak gerçekten çok zor. Bir ilk başta yapılması gerekenleri yapalım arkadaşlar. Sonra futbol parası alalım. Maç betinin kilidini açıp o şekilde başlayalım. Buradan da 10 tane ismi kadromuza kattık. Şimdi Valverde'nin yarın Player of the Week kartı gelecek. Yani o kartı da çok güzel olacak ve sağ bek kartı. Şimdi buradan alacağımızı şimdilik aldık. Diğerlerini de yapalım. Buradan 3 tane görevi yaptım arkadaşlar. Daha sonrasında diğerlerini yapıp buradan da diğer kalan hediyelerimizi alırız ki futbol parası, adaylı sözleşme gibi hediyelerimiz de bulunuyor. 12 tane bundan alacağımız var. Bunları da alalım. Buradan da 100 futbol parası kazanacağız. Ücretsiz açma hakları. Barcelona'dan da yine ücretsiz açma hakları veriliyor ama tabii Epic çıkarmak gerçekten çok zor. Yine şansımızı deneyeceğiz. Tümünü al diyelim. GP'ler etkinlikte kullanmak için öyle 3000'lik oyuncu alabiliriz. O anlamda işimize yarıyor. 11 tane 7 kutusunda alacağımız şu an 150 futbol paramız ki şimdi görevlerde o beceri artışında 50 futbol parası daha var. Oynasak 200 futbol parası. İki tane de 50 futbol paralık etkinlik var. Bir anda 300 futbol parasına çıkabiliriz. 0 TL ile yapıyor olsak arkadaşlar. Ama biz futbol parası alarak başlayacağız. 37 lira bütçemiz var. 260 futbol parası 37 liraya satılıyor. Kampanyadan dolayı. Bunu alalım arkadaşlar. Bu da çok işimize yarayacak ve hemen maç betinin kilidini açacağız. Şu an Google Play bakiyemde de 100 lira vardı. Oradan düşsün. 37 liramızı da harcadık. Bütçeyi bitirdik. Şimdi para hesabımıza yatsın. 410 futbol parası. Tabi şu an sadece bir tarafın kilidini açabiliyoruz. Aşağı tarafın da keşke kilidini açabilseydik. Etkinlik oynasak açarız arkadaşlar ama ben hemen açayım istiyorum. Şu an almadığımız bir şey var mı? Hediye kutusunda falan kalan yok. Mağaza. Tekrardan maç bileti bölümüne girelim biz. Orta tarafı açalım. Orta taraftan 500 bize geri verilecek. O 500'e de aşağı tarafın kilidini açarız. 160 futbol paramız kaldı. Diyorum ki Player of the Week paketinden şimdilik açalım. Sonra etkinlikten de bir tane ücretsiz açma hakkı elde edeceğiz. Onunla da denerim ben. En azından şu futbol paramıza bir açalım arkadaşlar. Bedava hediye edilen 100 futbol parası bir bakıma buraya gitmiş olacak. Şimdi pakette güzel isimler var. Yüksek seviyeler de var, düşükler de var. Erling Haaland, Bellingham, Rudiger, Isak, Ronaldo. Şu beşliden birisini kesinlikle çıkarmamız lazım. Keşke Erling Haaland ya da Bellingham'dan birisi gelse. O ikisi çok yüksek seviyeli. Bir tane paramızla açalım. Sonra da etkinlikten kazanacağımızda sadece 2 tane açacağız. Atla dedik. Yapma ya. 5 yıldızlı ama çok yüksek seviyeli isim gelmedi. En azından antrenörlü futbolcu da kötü oldu be arkadaşlar. Yani 100 futbol parası boşa gitti bir bakıma. Üzüldüm buna. Yüksek seviyeli o kadar isim vardı. Bir tanesini çıkaramadık. Ücretsiz açma haklarımız şu an şunlar var. Açalım. Öncelikle şunları bir aradan çıkaralım. Burada seviyeler düşük. Ansu Fati işimize yarayabilir. Santrafor'da kullanabiliyoruz kendisini. Victor geldi. Göbek futbolcusu. Tabii ilk başta işimize yarayacak bu isimler. En son bazılarını sileriz. Daha sonra Milan'dan da bir tane açma hakkımız var. Onu da değerlendirelim. Kaleci Pulisic vardı. Sol açık geldi Tomori. Tabi aslında Tomori savunma futbolcusu ama bu kartı sol açık. Son ücretsiz açma hakkımız buradan. Fakat görevlerden de 5 tane açma hakkı elde edeceğiz. Ama çıkarmak gerçekten çok zor. Hesap çok şanslıysa şansını göstersin burada. 125 tane isim. Tek atabilir mi? Bir tane epik gelse süper olur ama ilkinde gelmedi. Şimdi ben maçtan oynayınca arkadaşlar görevlerden 5 tane daha kazanacağım. Yine şansımızı deneyeceğiz. Son gün tabii tüm açılımları gerçekleştiririz. Şu an kadromuzun ilk haline bakalım. Daha hiç maç oynamadık.
Hediye kutusundan da alacağımızı alalım. Adama Traore. Aşağı tarafta Chouameni var. 101 seviyeye kadar da çıkıyor. O gerçekten çok iyi. Dizilişimizi bir değiştirelim. 4-1-2-3 yapalım. Ve hesabımızın ilk hali bu şekilde. Kadroya baktığımızda renkli kartlarımız aslında var. 5 tane renkli kart oyuncumuz var. Kenarda Alexander Artımız filan da bulunuyor. 3 tane kenarda renkli kart. Tabi bazıları düşük seviyeli ama kadro dışına hiç bakmıyorum. Oraya kapatalım arkadaşlar. Fakat 48 saatte olduğunda, süremiz bittiğinde çok güzel bir kadro ortaya çıkacaktır. Yeter ki güzel açılımlar olsun. Çok yüksek bir kolektif gücü ulaşalım. 37 liramız da bize ne kolaylığı sağladı. Maç biletini rahatlıkla hemen en başta açtık. Yolun sonuna geldiğimizde biraz daha fazla e-futbol paramız olacak. 260 e-futbol parası fazla oluyor. Bir de Endonezya'yı seçtik. Dumfries de oradan bir bakıma bedavaya geldi arkadaşlar. Ben saati göstereyim, tarihi göstereyim. 27 Kasım çarşamba günündeyiz. 18.26. Cuma akşamı süremiz bitecek arkadaşlar. 48 saat süremiz var. Hesabımız için en önemli zamana geldik arkadaşlar. Şimdi fulllemeyi gerçekleştireceğiz. Kadromuzu olabildiğince en güçlü hale almaya çalışacağız. Saati de göstereyim. 18.13. Cuma akşamındayız. 6'ya 13 geçiyor. Aslında çok erkenden bitirdim ben ama eve gelmeyi bekledim. Az önce birkaç dakika önce eve geldim arkadaşlar. Ve hemen şimdi başlayalım. Öncelikle bir hediye kutusundakileri alalım. Kaç futbol paramız olacak? Tümünü al dedik. 660. 99 tane aldıktan sonra içeride 35 tane daha hediyemiz var. Bunları da alalım. Maç biletinin aşağı tarafın kilidini açacağız. Şimdi e-futbol paralarımız 500 daha artacak. Görevler, maç bileti. Şu an kampanyadan dolayı aşağı tarafın kilidini açtığımızda 1000 e-futbol parası veriliyor. 500 harcayacağım, bana 1000 geri verecek. Şimdi buradan da ekstra 500 geliyor. 1340 e-futbol paramız olacak. Biz paket almaya çok yaklaşıyoruz. Ama sınırda kalıyoruz arkadaşlar. Yoksa 1500'lük paket bile neredeyse alabilirdik. Şimdi her şeyi toplayalım. Görevlerden de 100 futbol parası alacağımız var. 70 tane alacağımızı geri aldık. Chouameni, adaylı sözleşmeler, görevler, 66 tane burada hediyemiz. Şimdi burada 100 futbol parası var. 60 futbol parası olsa 1500'lük paketten alabiliyorduk. 1440 futbol paramız. Buradan da ücretsiz açma hakları. Hepsini aldık. Keşke epik futbolcu çıkarabilsek. 40 tane de buradan. GP önemli arkadaşlar. Olmadı tabi, kullanmayacaklarımızı sileceğiz. L Roman'ı almamız lazım. Şu an L Roman'ı almaya 200.000 GP neredeyse gerekiyor ama sileceğimiz bayağı futbolcu var. Onları sileriz. 15 tane ücretsiz açma hakkımız bulunuyor. Bir tüm ücretsizleri çıkaralım aradan, sonra kadromuza bakıp paramızı öyle harcayalım. Adaylı sözleşmelerimiz çok fazla. 18 tane adaylı sözleşmemiz. Sol baştan başlayarak şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Bakalım neler var. Aça aça gidelim. Şimdi Player of the Week'te Saka var. Valverde var. Çok yüksek seviyeli. Enzo Fernandez işimize yarar. Madison'da güçlendirici var. Gelirse güzel olur. Kore'de güçlendirici var ama gelmese de olur arkadaşlar. Kesinlikle 5 yıldızlı, yani yüksek seviyeli isim çıkaracağız da mesela şurada stoper var. Gelse de düşük seviyeli Stalo. İlk üçlü ve Madison. Bizim işimize yarayacak dörtlü bunlar aslında. Şimdi antrenörlü futbolcular, DP harcamıyoruz. Ondan dolayı bizler için çok önemli. Şimdi atlayacaktım ama atlamayalım. Bir bakalım uzaktan formaya. Bir Madison'ı hissettim ben ama olmadı Süper Lig. Muhammed Şam geldi. Seviyesi düşük. 3 gol, 2 asist yaptı adam. Ama 4 yıldızlı, seviyesi düşük şekilde geldi. Güçlendirici de yok. Ne yazık ki kadromuzda belki yedeklerde olabilir. Çok fazla oyuncu kadromuza katacağız. Antrenör yeterse tabii yüksekleri fullleyeceğiz. Şimdi buradan 5 tane açma hakkımız var ama standart kart bunlar arkadaşlar. En kötü sileriz. Belki hani Rafael Leao var. Fullleyebileceğimiz bir isim. Yani onu silmeyiz ama diğerlerini silebiliriz. 6 ismin 5 tanesini çıkaracağız. Bir de Rafael Leao kalıyormuş içeride. Theo Hernandez geldi. İkinci giren isim Morata. Üçüncü giren isim Rafael Leao. Rafael'i silmeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü seviyesi fena değil. Kadromuzda 96 ya da 97'ye kadar da çıkacak. En kötü yedeklerde kalabilir. Ama diğerlerini biz sileriz. Belki Theo Hernandez sol bekte oynatacağımız isim. O durabilir. Son giren isim de sol açık futbolcusu Pulisic. Şimdi Pulisic'in Milan kartı hediye edilmişti. Orada Pulisic kaleciydi. Aynı ismin bu sefer standart kartını Konami hediye etti. Diğer ücretsizlerimize bakalım. Şimdi ilerliyoruz ve geldik buraya.
Epik çıkarabilir miyiz? Çok zor bir şey ama hesap şanslıysa çıkarır. Bir tane epik futbolcu. Gelse ne güzel olacak. Yakışır şu 48 saatteki kadromuza. Hadi be Konemi. Olmadı. Şimdi 4 tane açma hakkımız var. 3 yıldızlı isim. Amanla. Çatapatlar patladı ama epik gelişi olmadı. 4 yıldızlı en azından sildiğimizde biraz daha fazla DP kazanırız. Bir tane epik. Yine olmadı. Ben kaç tane hesaptan denedim arkadaşlar. Vermedi Konemi. Yine epik gelişini göremedik. O çatapatlar patlamadı. 2 yıldızlı futbolcu. Son açma hakkımız. İçeride 120 tane isim var. Hala çok fazla. Son umut. Son şans. Saviolu'ya da tıkladık. Ücretsiz iptal et. Üçüncü de tıklayalım arkadaşlar. Son kez deneyeceğiz. Yani buradan epik çıkardık. Olmadı. Son hakkımızda da gelmedi. Ya ben nedense bir tane hissediyordum epik futbolcu bu hesap çıkarabilir diye. Olmadı. Devam edelim. Şimdi buradan belki Drogba gelir. Sırayı bozmadan devam edelim. Şimdi buradan son bir futbolcu kalmış. Onu da çıkaralım. Burada Ansu Fati işimize yarar. Diğerlerini siler antrenör yaparız. Ansu Fati de en sonda geldi. Milan'dan 2 tane açma hakkımız var. Mesela burada da Pulisic yer alıyor. Kaleci kartıyla. Burada seviyeler düşük. Silip DPGP kazanacağımız futbolcular. Santrafor kartıyla Fofana. Ama bayağı oyuncu hediyesi var. Aç oradan aç buradan aç. Açtığımız gün açtık, şimdi açtık. Çok fazla oyuncu hediye ediliyor ama seviyeler yüksek değil. 95-96 gibi seviyeler. Siler antrenör yaparız. Tabi yeni açılan hesapların işine yarayacak futbolcular. Ama güçlü hesapların pek bir işine yaramıyor. Şimdi Drogba için bir tane deneme hakkımız var. Drogba'ya da en kötü oradan bir İshak gelse. Hadi Konemi. Son epik çıkarma ihtimalimiz onda da olmadı. Renkli kart da vermedi. Sadece tek yıldızlı isim. Ücretsiz açma haklarımız bitti mi acaba? Çok açtık. Evet bitti. Bayağı bir açtık. Şimdi bir kadromuza bakalım arkadaşlar. Otomatik seç istatistiği görelim. Ben en son Player of the Week'ten açtım. Erling Haaland geldi ücretsiz açma hakkına. Onun videosu yoktu. Doğru. Videoda biz Dumfries'i çıkarmıştık. Sonrasında ben ücretsiz etkinliği oynadım. Etkinlikten ücretsiz açma hakkını aldım. Bir baktım Erling Haaland geldi. Kenara baktığımız zaman Alexander-Arnold'umuz var. Ansu Fati'yi fullleyebiliriz. Belki Adama Traore. İlk 11'de Tchouaméni, Messi, Foden onlar fullenecek. Kadro dışındakilerin neredeyse hepsini sileriz galiba. Şimdi çok fazla paramız var ama parayı harcayacak yer az arkadaşlar. Yani ne yapsak biz? Fernando Torres'i alsak 940 e-futbol paramız kalır. Şuradan da 2 tane alacağımız var. Şu an ne yazık ki paket alamıyoruz. En düşük paketler 1500'e satılıyor. Açılım yapsak burada düşük seviyeli isimler yer alıyor. Ama mecbur şansımızı deneyeceğiz. Çünkü buradakiler antrenörlü futbolcular. DP sıkıntısı oluyor bizim kısa süreli hesap fullemelerimizde. Bir haftada bile bazen yetmiyor. Şimdi burada Erling Haaland var. Elimizde de var. Gelirse üzülürüz. Yoksa güzel futbolcular da yer alıyor. Ben diyorum ki önce biz Player of the Week'i bir aradan çıkaralım. Antrenörlü futbolcu olduğu için bunlara çok ihtiyacımız var. Saka, Valverde, Fernandes, Maddison. Şu dörtlüden 2 tanesini bile çıkarsak iyi olacak. Bir de hiçbirini çıkaramadan tamamlarsak büyük hayal kırıklığı. Bastık gitti. Bu arada arkadaşlar biz 100 futbol parasını harcamasaydık 1500'ü geçiyorduk. Paket alabilirdik. Ha pakette de seviyeler çok iyi değil ama güçlendiricili menajer vardı. Hollanda ligine gittik. Stalo. Yani en kötü yedekleri alacağız şimdi biz bu adamı. Tabi daha düşük seviyeli isim de gelebilirdi. Orta halli bir futbolcu geldi. 2 tane açma hakkımız kaldı. Saka, Valverde, Maddison. Olmadı Enzo Fernandez. Şu dörtlüden 2 tanesi. Atla dedik ve Saka geliyor arkadaşlar. En yüksek seviyeli ismi çıkardık. Bu güzel oldu. Şimdi bir tane açma hakkımız var. Valverde ya da Maddison. Maddison da güçlendirici olduğu için gelebilir. Ama Valverde gelse aslında orta sahaya çekebiliriz. Alexander-Arnold da var sağ bek pozisyonunda. Hadi be Konemi. Ya Valverde ya da Maddison arkadaşlar. Şu ikisinden biri gelirse çok güzel olacak. Son 3 açılımda 5 yıldızlı yüksek değilden iyi futbolcu çıkarmış olduk. Son açılıma da gelen isim İtalya Ligi'nden keşke gelmeseydi. Bu adamın güçlendiricisi çalışsa da seviye çok yükselmiyor. 95 filandı. Çok kötü oldu. Bir ihtimal yedeklerde bulunur ama
Kötü başladık, kötü bitirdik. 2 tane düşük seviyeli 4 yıldızlı ismi de çıkardık. Yani Saka bizi kurtardı. Şu an 1140 e-futbol paramız var. Fernando Torres'i alabiliriz arkadaşlar. O da güzel. Yani epik futbolcu. 500'e gelmiş oluyor. 6 tane açma hakkımız kalır. Şuradan kaleci Alisson, Ödegaard, Pau Torres, Madison'ı buradan çıkarabiliriz. Felix. Bunlar gelirse iyi de aşağı taraflardan birileri gelirse çok kötü. Kadro gücümüzü düşürür. Şansımızı zorlayalım. Çok fazla paket seçeneği olmadığı için arkadaşlar açacağız. Erling Haaland değil de yanındaki iki tanesi gelsin, diğer paketlere geçebiliriz. İlkinde gelen isim vardı oldu. Çok düşük. En son sıradaki isim. Ya bu pakette sonuna kadar gideceğiz. Tüm paketi çıkaracağız. Erling Haaland hariç. Ama arada gelir galiba. İstediklerimiz gelirse Fernando Torres'i de alabiliriz. Hadi be Arsenal forması. Oldu. Ödegaard. Çok güzel. Bir de kaleciyi çıkaralım arkadaşlar, Alisson'u. Şimdi yüksek seviyeli kaleci çıkarmak zor oluyor. Yani Alisson'u buradan çıkarırsak bir İspanya paketi yapabiliriz. Aman Haaland gelmesin. Bir formayı görelim. Atlamayalım. O siyah kaleci formasını görürsek tamamdır. Yok, siyah olmadı. Stoperi mi çıkarıyoruz? Dunk geldi. Orta seviyeli. Antrenör olursa fuller yedeklere yerleştiririz. Dördüncü açılımda gelen isim Felix oldu. Fena değil. Fullleyebileceğimiz bir isim. 740 e-futbol paramız var. 2 tane daha açalım, sonra düşüneceğiz. Karar vereceğiz. Güzel geliyor. Bakalım kim gelecek? Sağ bek. Çok kötü. Hiç antrenör harcamayacağımız bir isim geliyor. Şimdi burada kaleci Alisson Becker gelmezse işler kötü. Atlamayalım. Atlayacaktım arkadaşlar da. Siyah kaleci formasını görür müyüz? Siyah formayı göremedik. Madison mı geliyor? Evet. Güzel futbolcu. Az öncekinin yerine keşke Alisson'u falan çıkarabilseydik. Yani aslında Ödegaard, Madison, Felix bunlar güzeldi. İçeride kim kaldı? Haaland'ı saymıyorum arkadaşlar. Kaleci Pau Torres. 2 tane yüksek seviyeli var. Şimdi kaleci normal kart kullanacağız galiba. 540 futbol paramız var. Bir kadroya yine bakalım biz. Yani en kötü Donnarumma'yı kullanacağız. Fernando Torres'i alsak epimiz olurdu. O da güzel olurdu. Kenara baktığımız zaman da kadro dışına bakalım. Şimdi Felix'i alırız kadroya. Hadi şu kalecimizle değişelim. Olma falan da var. Onları da değiştirmek lazım. Adaylı sözleşmeye de Sara, Udakay gibi isimler var. Fullenmiş isimler. Onları da alabiliriz arkadaşlar. Ha mesela Dunk falan var. Bir genel derece yapalım biz burayı. Mesela Dunk'ı da çekelim. Renkli kart olsun. Şurada santraforumuzu da çıkaralım. Oraya da Fernando Torres gelsin. Mesela onu yerleştiririz. Bunların çoğunu sileceğiz. Aslında biz 5 taneyi de atsak mı? Şimdi bir Fernando Torres alacağız diye 500 futbol parası harcarız. Evet, o da yüksek seviyeli. Eldeki antrenörlere baktığımızda da çok fazla antrenörümüz yok. Şimdi biz 5 tane açılım gerçekleştirsek bu adamlara nasıl fullleyeceğiz? Kaleci Alisson Becker, Pau Torres, onlar yüksek seviyeli. Ama Epic de yakışır aslında kadroya. Diyorum ki mağazadan biz bir Fernando Torres'i alsak mı? İşte bunları alamayız. Aslında şu avatarmış. Menajer de alabiliriz ama ben diyorum bir epik futbolcu alalım. Kadroda hiç epimiz yok. Penaltıdan tabii Ribery kazanılacak 3-4 penaltı atıldıktan sonra. Fernando Torres, Erling Haaland ikilisi. Şimdi biz 5 tane açılım yapsak o adamların birçoğunu fullleyemeyeceğiz. Alisson Becker, Pau Torres. İşimize yarayan isimler onlar. Erling Haaland'ın bir daha gelme ihtimali var. Fernando Torres'e antrenör ilk zaten kendisini fullleriz. 500 futbol parasını da epik çıkarmış olacağız. Kadroda güzel durur diyorum arkadaşlar. Bence alalım ya. Renkli kart kalecimiz olmayacak. Bir sonraki adaylı sözleşmede belki renkli kart isimler yer alabilir. Adaylı sözleşmelerin bir tanesini 2 tanesini bırakırız. Bence Fernando Torres'i alalım. Bastık gitti. O kadar açılım gerçekleştirdik. Bir tane epik futbolcu çıkaramadık. Epik böyle geldi hesaba. Fernando Torres. Paraları bitirdik. GP'mizi arttıralım arkadaşlar. Şundan dolayı L Roman almamız lazım. Onun için de kullanmayacağımız oyuncuları silebiliriz. Adaylı sözleşmelere gerekirse oyuncu alacağız. Onları da sileriz. Genel dereceye göre sıralayalım. En aşağıdaki bunlar takımsızlar, bir işe yaramıyor ama diğer futbolcuları silelim. Şu isimleri
Kullanmayacaklarımızı, bu Milan, Barcelona futbolcu var diye para verdik. Şimdi silersek ayıp olur. Şu isimleri silelim. Ferran Torres. Bu adama da para verdik ama fullemeyiz. Rafael Leao bence kalsın. Yamal da aslında fullenebilecek bir isim. Olmo'yu silelim. Gimenez'i silelim. Mitoma. Mitoma kalsın. Arada bir de Japon paketten Mitoma'yı çıkarmışım. Onu da unuttum arkadaşlar. Mitoma belki yüksek seviyeli olabilir. Ansu Fati kalsın. Fofana'nın seviyesi düşüktü. Fofana'yı silelim biz. Şu Kore'ye bile silinebilir de güçlendiricisi çalışıyor bu hafta. Serbest bırak dediğimizde 36 tane seçmeli jeton, 10 tane 10 binlik vermesi iyi oldu. 4 binlikler falan. 2 tane oyuncu fullleyecek kadar antrenör diyebiliriz. GP'mize bakmamıştım. GP'ye en önemli şeye bakmadım. Sınırda kaldık. 540 bin GP ile Roman kesin görevlerden verir arkadaşlar. Biz birkaç oyuncu fulllesek, hatta şu an bile veriyor galiba. E-futbol puanını unuttuk. Mağazadan da oyuncu alabiliriz. Adaylı sözleşmeleri de futbolcu alıp satabiliriz. Hatta birkaç tane alalım arkadaşlar. Mağazada puanımız ne kadar? Şöyle baktığımızda 12.800. Okafor'la Martinelli'yi aldım ama Martinelli'yi fulleriz arkadaşlar. Çünkü o yüksek seviyeli. Antrenör kalırsa tabii Okafor'u fulleriz ama antrenör kalmaz. Genelde yetmiyor. Bir haftalık hesap fullemede bile antrenör yetmiyor. 48 saatte hiç yetmez arkadaşlar. Çok fazla fullleyeceğimiz isim var. Bir önceki Player of the Week paketi daha güzeldi. Yüksek seviyeli isim sayısı fazlaydı. Menajer listesi. Leo Roman'ı 560 bin, ben 540 bin zannediyordum. O yüzden biz adaylı sözleşmelere futbolcu alıp birkaç tane silelim. Ben ne güzel 540 bin. Şöyle bir şey. Biz oyuncu güçlendirsek yine bize GP verir arkadaşlar. Şimdilik oyuncu satmayalım. Fakat buradan 5 yıldızlı 2 tane ismi alalım. Antrenör yetmezse ama buradan buradaki tüm futbolcuları alıp silip antrenöre ve GP'ye dönüştürebiliriz. Sara, Udokay 96'ya çıkan isimler. Kenara yerleştiririz. Bazı oyuncuları fullledim arkadaşlar. Bir bakalım ne kadar GP verecek bize. Leo Roman'ı almaya çalışalım. Adaylı sözleşmeye de futbolcu alıp belki silebiliriz. 8 tane alacağımız var. Tümünü al diyelim. 572 bin GP. Şimdi Leo Roman'ı alalım. Geriye kalan futbolcuları fulllemeye ben devam edeceğim. Menajer listesi 560 bin GP'yi verdik. Buradan menajerimizi değiştirelim. Fakat takım oyu tarzını öncelikle değiştireceğim. Düşüreceğim arkadaşlar. Leo Roman'ın zayıf olduğu takım oyu tarzlarından birine geçelim. Tahmin yaparken işimizi birazcık zorlaştıracak. Leo Roman'ın uzun topu 34'müş. Hatta uzun topla kontraya geçelim. 27 olsun. Takım oyu tarzı uzun topla kontra. Sonra en son top çevirmeye geçip tahminde bulunurken biraz işleri zorlaştırmış olduk. Tüm oyuncuları fullledim arkadaşlar. Tabii kenarda fullleyemediğimiz birkaç tane isim kaldı. Yine şöyle bakalım, gözümüzden kaçan olmasın. Hepsi 70'in üzerinde şu an. Fernando Torres'e güçlendirici basalım. Bir tane güçlendiricimiz var. Onu da Fernando Torres'ten yana kullanayım istiyorum. İşe yarayan bir şey gelir mi? Golcü içgüdüsü. Tek atar mıyız? Kalecilik geldi. En kötüsü geldi. Hiç istemeyeceğim beceri geldi. Adaylı sözleşmelerimiz çok fazla var ama kullanmayalım. Şimdi bu hesabı ben zaten hediye edeceğim arkadaşlar. Hediye ettiğimiz zaman arkadaşımız istediği şekilde değerlendirir. Yoksa oyuncu alıp silebiliriz. Antrenör GP kazanabiliriz. Kenarda fulllemediğim kimler var onu da göstereyim. Kenarda mesela Alba var 96. Mitoma var 96 seviye. Yamal 96. Rafael Leao 96. Bu sağ bekimiz de belki 95, taş çatlasa 96'dır ama 95 olabilir. Kenarda 96'lık isimler kaldı. Bu arada bir şeye bastık. Geriye bastık galiba. Tekrardan oyun planı diyelim. Sizce bu kadro kaç kolektif gücü ulaşmıştır arkadaşlar? Şimdi biz 88 L Roman'ı alacağız. Tabii 48 saatlik süreç içerisinde çok güçlü kadro ortaya çıkmıyor ama çoğu 96'lık futbolcu. Yani kenarda var özellikle. İlk 11'imizde ama yükseklerde var. Erling Haaland, Messi, Foden, Tchouaméni, hani Madison'ın bu kartı, Felix'in, Saka var. Alexander-Arnold 99. Stoperlerimiz çok yüksek seviyeli değil. Kenarda Ødegaard var. Fernando Torres'imiz var. Onu da şöyle bir kadroya çekelim biz. İleri ucu alalım. Kenarda başka Martinelli 98. Valverde'yi alalım diyeceğim ama orta sahamız bayağı yüksek seviyeli. Şimdi bu kadro 3000'i geçer. 3020'leri de geçer mi? Ben geçer diye düşünüyorum. 3050'ler falan çok zor oralar. 3030'u görür mü acaba? Kararsızım ama
3030 3040 aralığında kalır mı diyorum. Ama o kadar da çıkmaya da bilir. 3030'u görmez, bence sınırda kalır. 3029 arkadaşlar. Öyle bir şey söyledik ama tahminde bulunduk. Benim tahminim 3029. 88'lik Lia Romanda sizce kaçtır? Tahminde bulunduysanız şimdi değiştirelim. Ben 3030 olmaz, sınırda kalır dedim. Bastık gitti. Bitti dedik. Vay be, 3057 oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. Kenara bakalım. Çok 96'lık isim var. Hatta Ödegaard'ı şöyle alalım. Stoperimiz 96, kalecimiz 90 ama bayağı da iyi oldu yine de. 48 saatlik süreç içerisinde 3057. Yeni başlamış bir hesap. Çok cüzi, çok az bir para yatırarak. Yani yatırdık da arkadaşlar, pakette de paket açılımlarında da kötü oyuncular geldi. Paramız bir bakıma boşa gitti. O anlamda kötü oldu. Biz 0 TL ile yapsaydık, yani o hesapta birazcık şanslı olsaydı bunu bile geçebilirdi yani. Hesabın paket açılımları çok iyi değildi. Saka ve Haaland çıkmasa durum vahimdi arkadaşlar. Diğerlerini aldık. Çok fazla para harcayarak çıkarmaya çalıştık İngiltere paketinden filan. Bir de arkadaşlar ligimde bakalım. Ben ligimde birkaç maç oynamıştım. Orada birkaç tane isim var. Özellikle de o epikleri almaya çalışalım. 17.080 paramız var. Michael Owen'ı alalım bence. Michael Owen'sız olmaz. 7.900'ü bastık. 3.000 öğeye basacağız. 6.180 paramız var. Bir tane daha epik alamıyoruz. Griezmann alabiliriz yüksek seviyeli. Bir de kaleci olsaydı keşke. Bellingham da var. O da 2900. Şuraya bir kaleci eklememişler. En iyisi biz ne yapalım? Griezmann'ı alalım. Kaç paramız kaldı? 4380. Şimdi çok fazla harcayamayız. 1300'lük gibi bir paramız kaldı. Yamal'ı alalım. Tamamdır. Bir de öğe alalım arkadaşlar. Forvet oyuncuların istatistiklerini arttıran öğe var ya. Bunu da alıp hücum futbolcularının seviyelerini arttıralım. Şöyle 3100'lere geçsin kadromuz. Geldik oyun planına. Otomatik seç istatistiğe göre dedik. Tabi kenarda açıklarımız, forvetlerimiz varsa onların hepsini kadroya alacağız. Bunlar az sonra uçacak. Savunmacıları çıkarıp hücumcuları almak lazım. Şimdi burada Adama Traore var. Sağ bekimizi çıkardık. Son var, Yamal var. Ofansif orta sahamız yükselmiyor. Açık GF, SF olması lazım. Yamal yükselir. Şöyle bu aşağı taraflar hücumcu. Saray'ı çıkaralım. 96'lık hücumcu olmayan bir isim yok. Hani ilk 11'den belki çıkarabiliriz. Kenarda santraforumuz var mesela. Bu futbolcu da arkadaşlar uçabilir. Şöyle kendisini ortaya bir yere atalım. Kenarda diğerleri fullemediğimiz isimler, onlar kalabilir. Şu an kadromuz 3070. Michael Owen da en ileri uçta. Bakalım Michael Owen bu kartı kaç seviyeye kadar çıkacak? Griezmann var. Fernando Torres var. Şöyle yapalım. 3 forvet. Bayağı yüksek seviyeleri doldurduk. Griezmann'dan çok umutluyum. O da uçacaktır diye hayal ediyorum. Tamamdır. 3070'ten bence 3180'leri geçer miyiz? Belki geçebiliriz. Kenarda da yüksek açıklarımız var. 3185 oluruz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Oo, bayağı iyi. 3217. Michael Owen uçmamış ama. Michael Owen çok az etkilendi. Griezmann 105. Benim hayalim mesela Saka ne güzel 107'lere çıktı. Kenarda 105 Okafor var. Adam ta nerelerden geldi, 105'e kadar çıktı. Yamal 105 oldu. Adama Traore 105 oldu. Şu futbolcumuz 106 oldu arkadaşlar. Adam normalde 95'e kadar falan çıkan bir isim. 95-96 gibi seviyesi vardı. Felix 105. 106. Kadroda en yüksek seviyeli isim şu an Erling Haaland, Saka. Sonra o 106'lık isim geliyor galiba. Evet. Sonra 105'lerimiz var. Güzel bir kadro oldu. 48 saatlik süreç içerisinde güzel bir kadro oldu. Hesap fullemelerimize her hafta ben devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Haftada 2 tane hesap fulleme ama yarınki hesap fulleme çok daha iyi olacak. Çünkü orada şu an 8 epik 2 tane Showtime futbolcu var. Daha onun fullemesini gerçekleştirmedik. 9. epiğini de çıkarabilir mi? İnşallah çıkarır tabi ama o hesabımızda kaleci hariç full epik ve Showtime kadrosu var. Pazartesi günü epik çıkardığımız hesapta. O hesap fullemeyi yarına yetiştireceğim. Her hafta 2 tane hesap fulleme paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar, bir aksilik olmazsa. Ve bu hesapları ben hediye ediyorum. Fakat çekilişe döndük. Çekiliş yaptığımızda da arkadaşlarımızdan geri dönüş bazen olmuyor. Mesela son hesap fullemede arkadaşımız Instagram kullanıcı adını yazmıştı. Hemen ulaştık, o akşam verdik. Ama ondan önce
Bir günde hesap fullemeyi yaptık. Yedek de geri dönmedi arkadaşlar. Asıl kazanan da dönmedi. Ben de sıcağı sıcağına verip bir sonraki hesap fullemeye başlayacağım. Çünkü hesaplardan çıkış yapıp devretmek istiyorum. Ondan dolayı da hızlı bir şekilde olsun diye eskiden yaptığımız gibi yapalım. Az sonra bir çark çevirelim ve çarktan çıkan il ismini yorumlara ilk yazan arkadaşımıza, en hızlı olan arkadaşımıza verelim. Daha önce ben videoyu yayınladığımızda bazı arkadaşlarımız diyordu ki internetimiz yavaş, hani biz geç girebiliyoruz. Ondan dolayı o anda bir saniye bile geciksek hani kazanamıyoruz diye. Ondan dolayı ben bu videoyu canlı yayın gibi canlı ön izleme şeklinde yayınlıyorum arkadaşlar. Herkes aynı anda izliyordur büyük ihtimalle. Bu sefer de böyle deneyelim. Çünkü daha önceki denemelerimizde çok gecikmeler oldu. Hesabı bir türlü veremedik. Ben de günlerce beklediğim için bir sonraki hesap fullemeye de geçemiyorum ondan dolayı. Bu sefer de bu şekilde yapalım. Şimdi ben bir çark açayım. Google'a il çarkı yazdık. 81 il çark çevir. Bu siteyi daha önce kullanıyorduk. Şimdi ben çark çevireceğim. Bir tane il adı yazacak. O il adını canlı sohbete değil arkadaşlar. Aman oraya değil, videonun altına yorum kısmına ilk yazan arkadaşa vereceğim ve yorumları en yeniden eskiye doğru sıraladığımızda en aşağıda yazılan yorum ilk yazılan yorumdur. Bazen arkadaşlarımız ilk ben yazdım diyor ama zamana göre sıraladığımızda kimin ne zaman yazdığı ortaya çıkmakta. Orada böyle saliseler, bir saniyelerle bile YouTube, hani bilgisayar programlama yazılım, orada kimin kim daha önce yazdıysa ona göre sıralıyor. Burada yani böyle saliseler bile çok önemli. Yorumları zamana göre sıraladığımızda yeniden eskiye doğru en aşağıda yazan ilk yazan arkadaşımızdır. Şimdi çak çevir diyelim. İl ismini, yorumları arkadaşlar altını çiziyorum. Canlı sohbete değil, sohbet kısmına değil, videonun alttaki yoruma ilk yazan arkadaşımıza verdik gitti. Çak çevir dedik. İl geliyor. Yumuşak G falan takılmayız. Hani ufak tefek yazım yanlışları olabilir. Gümüşhane. Gümüşhane yazan ilk arkadaşımıza verdik gitti hesabı. Daha önce Gümüşhane'de hiç gelmemişti. Farklı iller gelmişti. İlk defa Gümüşhane çıktı çarktan da. Yarın da çok fazla Epic'li Showtime'li hesabımızı fullleyeceğiz arkadaşlar. Onun fulllemesini yetiştirmeye çalışacağım. Sizler yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Olabildiğince her hafta 1-2 tane hesap fulllemeyle. Ben normalde çok seviyorum arkadaşlar hesap fulllemeleri. En azından bu kanalımızdan paylaşma şansı buluyorum. PES Sevenler Birliği'nde çok paylaştığımız için de olumsuz yorumlar da fazla geldi. Ama ben çok da seviyorum hesap fulllemeleri. Fulllediklerimizi de hediye etmeye çalışıyorum. Bu şekilde de belki her hafta 2 tane, ayda 7-8 tane arkadaşımıza hesap hediye etmiş oluruz. Sizler de yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.